Hello Yaren, hoş geldin. Hepiniz hoş geldiniz. Evet, sayımız çabucak artıyor. 3-5 dakika içerisinde derse başlarız. Biraz geç bağlanmak zorunda kaldım bugün. Geldin Cansu. Erin, sen de hoş geldin. Ecrin, Haydi, Kabir. Yavaş yavaş gidiyoruz. Senin de bir tamam benim. Okay. Şimdi burada. Hello. Hi Eylül. Yiğit, senin yan sınıfta ne yapıyordun bir önceki derste? Hoş geldin Nehir'ciğim. Birinci sınıf tamamlansın, başlayalım. Ben mi sessiz konuştum ki? Bakalım bir ayarlara. Ayarlar normal. Hello. Deneme tablet ismin ne? Başka bir şeyden bağlandım galiba. Hatırlayamadım bunu ki. Tamam, Eylül dersten sonra gönder. Hoş geldin Hasan Emre. Evet, W40 açtın Nehir. Oyuna geç girdik, o yüzden 2 dakika daha bekleyeceğim. Ona göre aklınızda olsun. Derse 5 geçe başlayacağız. İlk teneffüse 50'de çıkacağız. Anladım. Sayfa W40'ı açın. Önemli değil Eylül. Tamam, sonra gönderirsin. Hoş geldin Ela. Tamam, şu ilk 2 bölümü ödev vermiştim. Tamam. Yok Duru, geç kalmadım. Anca şimdi başlıyoruz. W40'ı açın. Okey, birin yanıtlarını veriyorum. Niye yapamadın Ege?
Hayır, geç kalmadım Rıza. Vallahi ne yapabileceğimi bilemiyorum şu anda ses için. Açıkçası her zamanki ayarda. Tam sayfa 71'e sonra geri döneceğiz. Şimdi bunlara bir bakın. 1 ve 6. Gymnastics and biking. Aslında onlar da vardı çalıştığımız kelimelerin arasında. 7. üniteye vocabulary bölümüne geri dönüp bakarsanız bulabilirsiniz. Neyse. Tamam, ödev W40'da 1 ve 2, bir de 71. sayfadaki son bölümdü. Şu an W40'dayız. Tamam, 2'yi açıyorum. Yine uygun olan sporu seçecektiniz. Look at from here. Bakın bakalım. Okay. A little more. Çok güzel. Doğru olmasını çok sevindim. W40'dayız şu anda. Toprak. Ödevleri kontrol ediyoruz henüz. Sen var mıydın Toprak geçen pazartesi günkü derste? Ne yapalım, geçelim mi ikinci bölümü de? Ne anlamda kötü? Sadece ses mi kısık yoksa cızırtı mı var? Halbuki hiçbir değişiklik de yapmadık yani. Sebebini anlayamıyorum. SW40. Okey, bekliyorum. Tamam, iki yanlış olabilir. Sorusu olan var mı bu bölümlerden? Ben şurayı yanlış yaptım, niye burası böyle diye soracağınız bir yer var mı çocuklar? Evet, sor Ege. Ha, cızırtı var diyorsun. Tamam, anladım. Tamam, bir ödeviniz de sayfa 71'den de. 71'den şu bölümü ödev olarak vermiştim. Sıraya sokacaktınız. Bakın bakalım sorulara.
Ödevini gönderenler oldu. Onlarınkini kontrol ettim zaten. Yapıp da gönderememiş olanlar bu şekilde baksın. Eylül'cüm soracağım bir yer. Hangileri yanlış? Bu W71'deki ödevimizde. Pardon W diyorum. Sayfa 71. Sonrasında 7. üniteye başlamıştık. Sayfa 71 çocuklar. Son etkinlik. Böyle aferin Yiğit. Sayfa 71. Az önce şaşırdım. W71 değil, normal sayfa 71. Kitapta sayfa 71. W'su yok. 71. sayfa. Onu dersin başında söylemiştim ben. İlk dersin başında belki de ondan sonra unutmuş olabilir. Doesn't matter now. Kapatıyorum. Kaldığımız yerden kendden devam ediyoruz. Okey. En son sizlerle birlikte can konusunu işledik. Can, ability yani yetenek anlamına geliyordu. Yapabilmekten söz ederken can modal verb'ünü kullanıyorduk. Bütün öznelerden sonra bir değişikliğe uğramadan can geliyordu, arkasından bir fiil getiriyorduk. I can dance, dance dans etmek. I can dance, dans edebilirim. Mesela she can swim, o yüzebilir. You can drive a car. Sen araba sürebilirsin. We can ride a bike. Biz bisiklete binebiliriz. Yapabildiğimiz şeylerden bahsederken can, eğer yapamıyorsak, beceremediğimizi belirtiyorsak can't kullanıyorduk. He can't dance. O dans edemez. I can't sing. Ben şarkı söyleyemem. I can't play the violin. Keman çalamam. Şimdi sayfa 74'te kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu sayfa 71 ile ilgili bir karışıklık oldu galiba. Ödevi bana yapıp gönderenler var, bir de duymamış olanlar var. Çaresine dersin sonunda bakacağız. Okay. Dediğimiz gibi I can yapabilirim, I can't yapamam.
Okey. Can bütün modal verb'lerden sonra aynıdır demiştik. Bütün I can, you can, he can, she can, we can, they can. Sonrasında da ilk alıştırmayı yapmıştık arkadaşlar. Bakıyorduk. Carlos speak Chinese yapamıyor. O gün yaptınız. Carlos can't speak Chinese demiştiniz. Anna Çince konuşabiliyordu. Anna can speak Chinese. Carlos Çince konuşamaz. Anna can speak Chinese. Anna Çince konuşabilir. Use a computer denmişti. Burayı tekrarlıyoruz çocuklar. Okey, baktık ikisinde de tick var. Demek ki ikisi de yapabiliyor. Carlos and Anna can use a computer. Sonrasında swim baktık. Carlos çarpı var. Bu durumda olumsuz yapacağız. Carlos can't swim. Carlos yüzemez dedik. Hemen yine swim var. Anna'ya bakıyoruz. Anna yüzebiliyor. Anna can swim. Anna yüzebilir. And then they ski, kayak. Baktık ikisi de yapamıyor. O zaman ikisi için de olumsuz. They can't ski. Pazartesi günü bu alıştırmayı yapmıştık. Ben yazamamıştım ama. Şimdi birer cümle dinleyeceksiniz. Can ve can'tın telaffuzu için. Ekran mı gitti? Ama donmadı. Okay. Gamze ski, kayak yapmak. Bakın şimdi telaffuz için dinleyeceksiniz. YouTube'un sesine dikkat edin. YouTube'unuzun sesinizi biraz kısın. Sonra dinlerken kulağım patladı demeyin arkadaşlar. Her seferinde bir olay oluyor. YouTube'un sesini biraz kısın. Sonrasında da şu iki cümleyi dinleyelim. Siz de aynı şekilde telaffuz etmeye çalışın. Unit 7. Grammar. Can. Ability. Page 75. Exercise 2. I can play tennis. I can't do. 5. Exercise 2. I can play tennis. I can't do karate. Okey, bu arada Elif'cim sormuşsun fiile herhangi bir takı gerekir mi diye. Hayır, fiile hiçbir takı gelmeyecek. Can arkasından direkt fiil gelecek. Okey, üste mi çıkayım? Tamam, üste çıktım. Bakın cümlelerde olumlu cümle kurduğumuzda can'i vurgulamadan okuyoruz. I can play tennis. Yani can değil de can diyoruz. I can play tennis. Yani vurgusuz okuyoruz. Olumlu cümleleri vurgusuz okuyoruz.
Olumsuz cümleleri ise vurgulu okuyoruz. I can't do karate. Anlaşıldı, olabildiğince yaptırmayacağız. Nasıl yapsak? Şimdi cümle çiftlerinden bir tanesini seçmeye çalışacaksınız. Can mi diyor yoksa can't mi diyor? Eğer cümle olumluysa can. They can play soccer ya da they can't play soccer. Birincisi zaten yapılmış. Cümle olumluymuş, gene tik atmışlar. Sonrasında I can do gymnastics mi yoksa I can't do gymnastics mi? Bir tanesini duyacaksanız hangi cümleyi duyuyorsanız ona tik atıyorsunuz. Devamı yukarıda da var. 2, 3, 4. They can speak English or they can't speak English. James can play basketball. James can't play basketball. You can ski. You can't ski. Choose one. Unit 7. Grammar. Can. Ability. Page 75. Exercise 3. Example. They can play soccer. 1, I can't do gymnastics. 2, They can't speak English. 3, James can play baseball. 4, You can ski. One more time. Unit 7. Grammar. Can. Ability. Page 75. Exercise 3. Example. They can play soccer. 1, I can't do gymnastics. 2, They can't speak English. 3, James can play baseball. 4, You can ski. Son kez. Unit 7. Grammar. Can. Ability. Page 75. Exercise 3. Example. They can play soccer. 1, I can't do gymnastics. 2, They can't speak English. 3, James can play baseball. 4, You can ski. Okay. Evet. 1. I can do gymnastics mi? I can't do gymnastics mi? A or B? Please answer. Sayfa, evet, sayfa 75. Evet, sayfa 75. Okey, söyleyin. Üçüncü etkinlikte birinci sorudayız. 1. A or B? Hiç sallama. Evet, Nehir ve Ege B diyorlar. Güzel. Başka demek.
Başka cevap vermek isteyen var mı? Hay Haktan. Now, next. Tamam, şimdi gelir. Second, they can speak English, they can't speak English. Which one is correct? Tekrar soruyorum. They can speak English, they can't speak English. Which one is correct for you? Evet. B diyen var, A diyen var, B diyen var, A diyen var, A diyen var. Ama yanıt B çocuklar. Bunda da they can't speak English. The answer. Okay. 3. James can play baseball or James can't play baseball. Üçteyiz. James can play baseball, James can't play baseball. Hı hı. Answer is A. James can play baseball. Ve son soru. You can ski, you can't ski. Hangisini duydunuz? Hayır, donmadı bu sefer. Donarsa yazarım zaten. Sohbetten yazmaya devam edebiliyorum. Evet, son soru yine A. Öğrendiğiniz cevaplara göre şimdi bir kere daha dinleyin. Can ve can't nasıl telaffuz ediliyor? Açıyorum dinlemeyi. Kulaklara dikkat. Unit 7. Grammar. Can. Ability. Page 75. Exercise 3. Example. They can play soccer. 1, I can't do gymnastics. 2, They can't speak English. 3, James can play baseball. 4, You can ski. Okay. Tamam, gördüğünüz gibi ne teneffüs o çocuklar. Arkadaşlar, ne teneffüsü? Daha çok var teneffüse. Çok var. Bugün zaten bir 3-5 dakika geç başladık. O yüzden geç çıkacağız. Okay, degrees of ability. Degree. Derece demek çocuklar.
Yetenekleri derecelendirirken kullanıyoruz. Yani bir şeyi yapabiliyorum diyoruz ama ne kadar yapabiliyoruz? I can sing dersek şarkı söyleyebilirim. Peki ne kadar? Eğer I can sing very well derseniz çok iyi, çok süperseniz bir konuda çok iyi yapabilirim diyorsanız kendi cümlenin sonuna very well ekleyebilirsiniz. Vardır kesin aranızda güzel şarkı söyleyen, diyebilir ki I can sing very well. Çok iyi şarkı söyleyebilirim. İki tane gülücük koymuş. I can sing well. İyi şarkı söyleyebilirim. I can sing quite well. Quite biraz. Biraz söyleyebilirim. Eğer çok iyi yapamıyorsak bir şeyi, dediğim gibi very well çok iyi demektir. Eğer can't kullanırsak çok iyi yapamam bir şey, yani pek beceremiyorum anlamına geliyor. Mesela ne olsun? I can't play the piano very well. Çok iyi piyano çalamam. Hani biraz yapabiliyorum ama çok iyi yapamıyorum diyorum. Olumsuz cümleli yine çok iyi yapamıyorum demek için very well kullanabilirsiniz. Bir de etolumuz var. Hiç demek. Bir şeyi hiç beceremiyorsanız, hiç olmuyorsa cümlenin sonuna etol getiriyorsunuz. Olumsuz cümleyle kullanıyorsunuz. I can't sing at all. Hiç şarkı söyleyemem gibi. Bakayım neler yazmışsınız. Kıkıya, beşik. I can sing very well. Güzel. I play very well. I can sing very well. Güzel. Tamam. Şimdi sizlere de cümle yaptıracağım birazdan. Ama öncelikle şu resme bakmanızı istiyorum. Arkadaşlar bu çok iyi, biraz bunları not aldınız mı? Bu kelimelerin anlamlarını yazın. Bugün 50 geçe çıkacağız. Bugün 5 dakika geç başladık. Okay. I can play. Elif'cim I can dedikten sonra play getir, tamam mı? Futbolu çünkü oynuyoruz. I can play football very well olur. Size sonra cümleler yaptıracağım. Şimdi koşuya bakıyorsunuz. Sıralamaya göre isimleri yazacaksınız. Susan en ön sırada gördüğünüz gibi. Susan can run very well. Bütün isimleri yazın. Sonra cümleleri, cevapları bana söylersiniz. Ben söylemeden cevap vermeye başlamayın lütfen. Okey. İsimleri yerleştirelim. Evet, dersin bitmesine 15 dakika var. Güzel Gamze, I can skate very well. Hı-hı. Dördüncü alıştırmadayız çocuklar. Gördüğünüz gibi yazacağımız şey zaten burada. İsimler Susan. Susan can run very well. Koşu yarışçıların sıralarına göre yerleştirelim.
Bir dakika bekliyorum. Sonrasında yanıtları istemeye başlayacağım. Okay. Susan can run very well. Who can run well? Birinci soruyu soruyorum. Who can run well? İsmi söyleyin. Aranızda goygoya girmeyin, engellerim. Who can run well? Birinci soru. Thank you Hazal. Thanks Elif, Ece, Almina, Derin. Thank you all. Susan çok iyi koşabilir dedik. Mark iyi koşabilir. Who can run quite well? İkinci sorudayız. Evet, Hazal'cığım yine yanıt verdi. Beren, üste biraz sonra geri döneyim olur mu canım? Okay, Mark can run well dedik. Ama ben şu anda ikinci soruya geçtim. Tamam, hadi. Who can run quite well? Mark'tan sonra who comes after Mark? Yes, it's Bruno. Bruno can run quite well. Biraz yanaklar kızarmış ama fena da değil. Biraz koşabiliyor. Who can't run very well? Çok iyi koşamayan kim? Üçüncü sorudayız. Yes. Sesim gelmiyor mu? Eyvah. İnşallah şimdi gelir. Thanks. Pre. Katie. Katie can't run very well. Çok iyi koşamaz. Okay, son soru. Who can't run at all? Hiç koşamayan kim? İyi bari. Sanmıyorum, donmamıştır. Belki de ben sessiz. Yes, Charlie gördüğünüz gibi ayağı sakat. Hiç koşamıyor. He can't run at all. He can't run at all. Okay. Ha, bir dakika. Beren şurayı yazamadım diyordum.
Beren yaz buraya, sonra aşağıya geçelim. Bana bitirince haber ver. Bitti diye. Niyet güzel ama swim'den sonra ing getirmeyeceksin. Can'dan sonra fiili yalın haliyle kullanıyoruz. I can swim. Yüzebilirim. Tamam mı? 4 dakika değil Aktan. Geç girdik bugün derse, geç çıkıyoruz. Beren geçeyim mi? Okey. Şuradaki fiillere bakıyorsunuz. Dance, dans etmek. Do karate, karate yapmak. Play soccer, futbol oynamak. Sing, şarkı söylemek. Ski, kayak yapmak. Speak English, İngilizce konuşmak. Yüzmek, swim. Fiillerden bir tanesini seçin ve yukarıdaki derecelendirme zarflarından birini de seçerek bana cümle kurun. Bakıyorum, mesela play soccer'ı seçtim. I can't play soccer. At all. Hiç futbol oynayamam diyorum. Ya da speak English. I can speak English very well. Bana böyle birer tane cümle kurun şimdi. Evet. Hadi bakalım, sizden cümleler istiyorum. I can swim very well. I can't do karate very well. Thank you. Demir, I can speak English very well. Çok güzel. I can dance very well. Thank you İdil. Evet, daha çok cümle alalım. Hı hı. I can't sing very well. Thanks Reza. I can swim very well. I can dance very well. Çok güzel. Başka 34 kişi var bu sınıfta. I can dance very well. I'm not on distance. Alright. I can't play soccer at all. Ben de. Arkadaşlar, derse geç girdik, geç çıkacağız. 4 dakikamız var şu an. I can sing well. O zaman kursa dönünce sana bir şarkı söyletirim Ela'cığım. Görkem, I can play football very well, thank you. I can play soccer well, Demir. Very cümlenin sonuna at. I can swim very well. I can't do karate at all. Güzel cümleler. Aferin size. I can swim very well, but I can't play soccer very well. Alright. I can do karate well. I can dance very well, but I can't play soccer. Nice. I can
play soccer. Yusuf, I can very well do karate demişsin ya, o very well'i cümlenin sonuna at. Bu derecelendirmeler cümlenin en sonuna geliyor. I can do karate very well diyeceksin. I can play soccer very well. Ecrin, güzel. I can't play soccer very well. I can swim and basketball. But I can't ski. Güzel. Yapabilirsiniz tabii. Bunlardan ayrı da yapabilirsiniz. Hı hı. 2 dakika daha sizi dinleyeyim çocuklar böyle. Sonra teneffüse çıkarız. Bana olabildiği kadar cümle kurun. Çok güzel Demir. Doğru yaptın. I can't do karate quite well. Olur. I can play. Yaren, karate ile birlikte sadece do'yu kullanıyoruz. I can't do karate at all. I can sing very well. Çok iyi. Hı. Tamam, başka kalmadı galiba. I can skate well. Çok güzel. I can't do karate at all. I can't do karate quite well. I can play basketball very well. I can do karate very well. Tamam. Bu kadar yeterli çocuklar. Teneffüse çıkabiliriz. I can speak English very well. Çok iyi. I can play basketball very well. Çok güzel. On dakika sonra görüşmek üzere. Güzel Ege. Hasan Emre. I can't swim quite. Quite. Tamam. Hadi 10 dakika sonra görüşürüz.
Okey çocuklar, geri dönelim sınıfa. Dersimiz başlıyor. Sayfa 76'yı açalım. Okay, come here, come back. Hi. Geldik mi? Evet, talking about frequency. Frequency. Sıklık demek. Daha önce bir takım sıklık zarflarını görmüştünüz gençler. Like, always, usually, sometimes, never gibi. Bunun dışında her gün, her hafta, her yıl, günde bir kere, iki kere, üç kere, beş kere nasıl söylendiğini öğreneceğiz. Okey. Öncelikle bir dinleme metnimiz var. Dinleyip boşlukları yerleştiriyoruz. Kutunun içindeki kelimeler day yapılmış zaten, month, night ve week. Kutuların içine yerleştiriyoruz. YouTube'a dikkat edin. Başlayalım. Tamam Berencim. Unit 7 Communication. Talking about frequency. Page 76. Exercise 1. How often do you use the internet? Oh, I use the internet every day. How often do you watch TV? I watch TV every night for 1 or 2 hours. How often do you go to the movies? Well, I go to the movies once or twice a month. How often do you play sports? I play sports 3 or 4 times a week. Bir kere daha. Unit 7 Communication. Talking about frequency. Page 76. Exercise 1. How often do you use the internet? Oh, I use the internet every day. How often do you watch TV? I watch TV every night for 1 or 2 hours. How often do you go to the movies? Well, I go to the movies once or twice a month. How often do you play sports? I play sports 3 or 4 times a week. Alright. Yes, bitti. Kolaydı zaten. Tamam, kolaydı. Şimdi sıklıklardan bahsederken çevirerek gideceğiz. O yüzden ben size sorduğum zaman cevapları verin. How often? Bir kere. How often soru kelimesini öğreniyorsunuz. Ne kadar sıklıkla demek. Ne kadar sıklıkla. Bu bilmediğiniz kelimeleri siz de yazıyorsunuz.
How often do you use the internet? Ne kadar sıklıkla interneti kullanıyorsun? Oh, I use the internet every day. İnterneti her gün kullanırım demiş. Every, her. Aşağıda da yazacağım bunların anlamlarını. Every, her demek. Yanına day getirirseniz every day, her gün. How often do you watch TV? Bu sefer ne kadar sıklıkla televizyon izlersin diye sorulmuş. I watch TV every. Şimdi cevabı verin. Birin cevabı. Okey, birin cevabını bekliyorum. Hı hı. Evet, Eylülcüm hocam dedin sanırım. Correct. I watch TV every night. For 1 or 2 hours. Every yanına night getirdik. Ne oldu? Her gece. Her gece 1 ya da 2 saat izlerim. Hı hı. Güzel, yanıtlar doğru. Yok Eylül, tam tersi. Weekday, hafta içi. Weekend, hafta sonu. Şimdi, how often do you go to the movies? Yine ne demiş? How often, ne kadar sıklıkla do you go to the movies? Ne kadar sıklıkla filme gidersin? Biliyoruz, movie, film. I go to the movies once or twice a. İkinin cevabını alayım. Hı hı. Okey, yayın şimdi geliyor. Okey. Once or twice a month. 1 ya da 2 kere dedik. Geldi mi görüntü? Evet, geldi. How often do you play sports? Ne kadar sıklıkla spor yaparsın? I play sports 3 or 4 times. Ne kaldı geriye zaten? Week. Haftada 3 ya da 4 kere yaparım. Şimdi bunu bir kere daha bir dinlemenizi istiyorum. Arkasından size kelimeler vereceğim. Unit 7. Communication. Talking about frequency. Page 76. Exercise 1. How often do you use the internet? Oh, I use the internet every day. How often do you watch TV? I watch TV every night for 1 or 2 hours. How often do you go to the movies? Well, I go to the movies once or twice a month. How often do you play sports? I play sports 3 or 4 times a week. Okay. We are on the learn it, use it part. Evet, sayfa 76'dayız.
Size ne kadar sıklıkla sorusu sorulduğunda verebileceğiniz cevaplar. Yazdıklarımı defterinize yazmanızı istiyorum şimdi. Alta yazdıklarımı deftere yazıyorsunuz. Şimdi every dersek her. Every day her gün. Every week her hafta. Every month her ay. Every year her yıl. Ya da ne demişti kitapta? Every night. Her gece. Ya da her pazar yaptığınız bir şey varsa every Sunday. Böyle de söyleyebilirsiniz. Örnekleri çoğaltmak mümkün gençler. Tamam. Every ile birlikte kullanılabilecek ifadeleri verdik. Every her. Bunu unutmuyorsunuz. Öncelikle. Bunun haricinde öğrenmeniz gerekenler. Bakın, once. Bir kere. Twice. İki kere. Bunlar da sıklık bildiriyor. Bakın, once ve twice'ın durumu özel. Kendileri birer kelime olmuşlar. Once bir kere. Twice iki kere. Çok kötü yazmışım twice'ı, kusura bakmayın. Ama bundan sonra 3 kere, 4 kere, 5 kere, 6 kere, 10 kere, 20 kere diyeceğiniz zaman yapacağınız iş sayıdan sonra times getirmek. 3 kere mi diyeceğiz? 3 yazıyoruz normal üçümüzü. Arkasından times yazıyoruz. 3 times ne oldu? 3 kere. Beş kere diyelim, ne diyeceğiz? 4 kere dedik 4 times. 5 kere dedik 5 times. Anladık mı? Bir kere Demir, bir kere once. Evet, deftere yazıyorsunuz. Deftere yazın bunları. Once bir kere. Twice iki kere. Three times üç kere. Bundan sonra sayıların yanına hep times getireceksiniz. Four times. Beş kere. Five times. Altı kere. Seven times. Yedi kere. Eight times. Sekiz kere. Nine times. Dokuz kere. Ten times. On kere. 20 times, 20 kere. Bundan sonra artık sonsuza kadar gider. Bir tek once ve twice'ı ezberleyin. Diğerlerinin yanına times getirin. Bunları da yine neylerle birleştirebiliriz? Şimdi dedik ya,
Bir kere. Ne kadar sürede bir kere? Once a day derseniz günde bir kere. Twice a day derseniz günde 2 kere. 3 times a day derseniz günde 3 kere. Mesela I brush my teeth 3 times a day. Günde 3 kere dişimi fırçalarım gibi. A week ile birleştirirsiniz. Ne olur mesela bu aralar yapamıyoruz ama eskiden yapardık. I go to park once a week. Haftada bir kere parka giderim gibi. Haftanın 2 günü kursa giderim gibi. I go to English course twice a week. Tamam mı? Bunları artık kafanıza göre bunlarla birleştiriyorsunuz. Ayda bir kere yaptığımız bir şey olsun. I go to the cinema once a month. Markete ayda 3 kere giderim. I go to the market 3 times a month gibi. Ya da year olur, yılda bir kere. Yılda bir kere ne yapabiliriz? I go on holiday once a year. Yılda bir kere tatile çıkarım. 2 kere çıkanlar olabilir. I go on holiday twice a year diyebilirsiniz. Şu once, twice, 3 times'larla bunları birleştiriyorsunuz. Artık ne kadar sıklıkla o işi yapıyorsanız. Bunları yazın, arkasından kitaptan devam edelim. Brawl Stars canavarı. Daha var vaktimiz. 23 dakika falan var. Silmiyorum Nehir'cim, bekliyorum. Ecrin, Demir, thanks. Bir iki dakika daha bekleyeyim. Herkes bitirememiş olabilir. Güzel. Tamam Azal'cığım. Beş kere sınav olmak. Yiğit, sen ne yazmak istedin? Bana onu söyle, ona göre doğru mu yanlış mı karar vereyim. Yazdım ve hocam ben yazmayabilir miyim? Ege twice. 2 kere twice. Yiğit, sen şey yazmışsın. Sınav olmak için 5 kere yazmışsın. Böyle bir şey mi yazmak istedin? Sınav çekmek. Tamam. Yiğit, şınav çekmek push up. Push up 5 times a day olur senin dediğin şınav.
They reading a book once a day olur. Dersin bitmesine 20 dakika daha var. Okay guys. Hena diye bir kızımız bir tane anket sorusu cevaplıyor. Çocuğa soracaklar. How often do you watch TV? 3 or 4 times a week demiş. Bütün bu soruları soracaklar çocuklar. How often do you use the internet? Verdiği cevabı siz yazacaksınız. How often do you play video games? Ne kadar sıklıkla video oynarsın? Cevabı o verecek, siz de yazacaksınız. How often do you send text messages? Ne kadar sıklıkla mesaj yollarsın? How often do you go to the movies? How often do you play sports? Kızın verdiği cevapları, yani every day diyebilir, every week diyebilir, 3 times a day diyebilir, month diyebilir. Olası şeyler karşınızda, yazıyorsunuz. Unit 7, Communication. Talking about frequency. Page 76. Exercise 2. How often do you watch TV? I watch TV 3 or 4 times a week. My favorite show is The X Factor. It's fantastic. How often do you use the internet? I use the internet every day. I chat with my friends and I use it for school. How often do you play video games? Oh, I never play video games. They're boring. How often do you send text messages? I send text messages 7 or 8 times a day. I love my cell phone. How often do you go to the movies? Well, I go to the movies 4 or 5 times a year. I rarely go because I watch movies on my laptop. How often do you play sports? I play sports 3 times a week. I go swimming on Tuesdays and Thursdays, and I play volleyball on Saturdays. Bir kere daha. Unit 7, Communication. Talking about frequency. Page 76. Exercise 2. How often do you watch TV? I watch TV 3 or 4 times a week. My favorite show is The X Factor. It's fantastic. How often do you use the internet? I use the internet every day. I chat with my friends and I use it for school. How often do you play video games? Oh, I never play video games. They're boring. How often do you send text messages? I send text messages 7 or 8 times a day. I love my cell phone. How often do you go to the movies? Well, I go to the movies 4 or 5 times a year. I rarely go because I watch movies on my laptop. How often do you play sports? I play sports 3 times a week. I go swimming on Tuesdays and Thursdays, and I play volleyball on Saturdays. Yeterli oldu mu?
Tekrar dinleyelim mi? Evet, tamam. Bir daha dinleyelim. Unit 7, Communication. Talking about frequency. Page 76. Exercise 2. How often do you watch TV? I watch TV 3 or 4 times a week. My favorite show is The X Factor. It's fantastic. How often do you use the internet? I use the internet every day. I chat with my friends and I use it for school. How often do you play video games? Oh, I never play video games. They're boring. How often do you send text messages? I send text messages 7 or 8 times a day. I love my cell phone. How often do you go to the movies? Well, I go to the movies 4 or 5 times a year. I rarely go because I watch movies on my laptop. How often do you play sports? I play sports 3 times a week. I go swimming on Tuesdays and Thursdays, and I play volleyball on Saturdays. Üç kere dinledik. Yeter. 3 kere dinledik arkadaşlar. Yeterli olduğunu sanıyorum. Tamam. How often does she use the internet? Söyleyin bakalım bana yanıtı. Ona göre yazacağım. How often does she use the internet? First question. Tamam. How often does she use the internet? Ece cevapladı. Thank you Ece. Çok oyalanmaya gerek yok. She uses internet every day. How often does she play video games? Next question, please. How often does she play video games? Yeah. Thank you, Yiğit. Thank you, Ece. She never plays video games. And how often does she send text messages? Abarttın Yiğit. O kadar değil. 12-13 dakika var. Yes, how often does she send text messages? Buraya gibi olmasın.
7 or 8 times. 7 kere 8 kere. Ne kadar da 7 ya da 8 kere? Günde. Günde 7 veya 8 kere. How often does she go to the movies? Yes. How often does she go to the movies? Yes. Siz yazıyla yazın arkadaşlar. Kusura bakmayın, ben artık sayıyla yazacağım. Klavyeyle yazmak gerçekten acayip zor. 4 or 5 times Çocuklar orada şeyi şaşırmışsınız. 4 or 5 times a month demişsiniz. Month değil, year olacak. Ayda 4 ya da 5 kere değil, yılda 4 kere ya da 5 kere sinemaya gidiyor. 4 or 5 times a year. Onun açıklamasını da yapmıştı hatta. Çünkü az gidiyorum işte, yılda 4 ya da 5 kere, çünkü genelde laptopumdan film izliyorum demişti. Last one. How often does she play sports? O mantı lütfen year olarak düzeltelim. Last question. How often does she play sports? Son soru. Biraz kaçtı mı? Hmm. En son hangisine cevap verdiniz? Ece son soruya cevap vermiş. 4 or 5 times a week ne olacaktı? Son sorunun cevabı 3 times a week. Haftada 3 kere spor yapıyor. 3 times a week. Son soru. Şunları iyi bir kontrol edin çocuklar. Tamam mıyız? Nehir'cim, ödevi son sıra vereceğim. Çünkü kırktı. Biter birazdan. Ben size şimdi bir tane workbook'tan alıştırma yaptırmak istiyorum. Herkes W42 açsın. W42'yi açın, ödeviniz değil bu. Ödevinizi son ders biterken vereceğim. Evet, şu alıştırmayı, birinci alıştırmayı birlikte yapıyoruz.
We complete the dialogue with the words in the box. How often do you use the internet? Denmiş. Oh, I use the internet. Yukarıdan doğru yanıtı seçiyorsunuz. Tamamdır, geç yollarsın ödevi. Yeter ki beni önceden bilgilendirin. Tamam, son bölümümüz. Birinci alıştırmayı beraber yapıyoruz. Sonra ödevlerinizi veriyorum. Okay. Birinci sorunun yanıtını bulmanızı bekliyorum. Hatta Hazal cevap bile verdi. Almina da verdi. Evet. Do, every, how often, night, often, once, times. Sadece yanına every uygun burada. I use the internet every day. Her gün kullanıyorum. Second, how blah blah do you watch TV? Herkese çok teşekkürler. İkinci soruya geçelim. W42'deyiz. You are great guys. How often do you watch TV? Yes. Soru zaten. Bütün sorular how often'la başlıyor. Ne kadar sıklıkla şunu yapıyorsun, bunu yapıyorsun. Ne kadar sıklıkla televizyon izliyorsun. Okey. Hemen neyi çizelim? Often'ı da çizelim. Bu da yapılıydı. I watch TV every. Üçün yanıtlarını bekliyorum sizden. Bu alıştırma bitince çıkacağız. 3 dakika diye sınırlamayalım. Doğru. Yusuf, Ece. Alright, I watch every night for 1 or 2 hours. Her gece 1 ya da 2 saat. Every night. Good. 4 sorudayız. Böyle çizelim. Ne kaldı? Do, how often, once ve times kaldı. Yes. How often do you go to the movies? I go to the movies. Yiğit, canımı sıkma. Evet, 2 dakika. Tamam. Okay, how often do you go to the movies? I go to the movies blah blah or twice a month. Ayda nokta nokta ya da 2 kere giderim diyor. Hı hı.
Evet, 6 do. Tamam, 6 do dediğimiz gibi. 7 zaten ne kaldı geriye? Times. Okey, ödeviniz bu sayfadan değil. Ödevi veriyorum. Geri dönün W40'a. 1 ile 2'yi vermiştik. Ödev W40 3, 4, 5. Evet. Ödeviniz W40'da 3, 4, 5. Eğer bana bir sorunuz yoksa artık çıkabilirsiniz. Hoşça kalın. Kendinize çok iyi bakın. Sizleri öpüyoruz. İnşallah yakında yüz yüze görüşmek üzere. Bye bye. Bye bye Demir. See you soon. See you soon. Thank you.